Selam cikcikler, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arayı bu kadar açmak istemezdim. Başıma birkaç aksilik geldi. Şöyle ki ben 2 gün önce Kampala'ya gittim. Kampala Uganda'nın başkenti ve 2014 verilerine göre yaklaşık 1,5 milyon nüfusu var. Şu an daha fazladır eminim. Çünkü çok kalabalık ve turistik olmasına rağmen aynı zamanda kaosu da içinde barındıran bir şehirdi benim için. Çok gürültülüydü. Yani Kampala'yı hiç sevmedim. Ama Kampala'ya gittiğimde çok güzel videolar çekmiştim. Çok güzel olaylar yaşamıştım. Ve bunları sizinle paylaşmak isterdim. Dün editlerimi yapmak için bilgisayarın başına oturduğumda videolarımı bulamadım. Garip bir şekilde SD kartın içinde kaybolmuşlar. Yani hiçbir şekilde ulaşamadım. Birçok yol denedim. Programlar kurdum. Yapmaya çalıştım ama olmadı. O yüzden canım birazcık sıkkın ama size anlatmak istediğim birkaç şey var. Zaten görmenizi istediğim ve gösteremedim diye üzüldüğüm en büyük şey o oldu. Şehir merkezinde yapılacak çok fazla şey yoktu. Bir tek Kasubi mezarlığına gittim. Orası enteresandı. Bir Buganda kralının hüküm sürdüğü, öldükten sonra da gömüldüğü bir yer. Aynı zamanda başka yerlerde yaşasalar da oğullarının da gömüldüğü koca bir mezarlık aslında. Hala çevresinde yaşayan insanlar var ve sadece kadınlar yaşıyorlar. Bu kadınlar da kralın evlendiği 84 kadından olan çocukları. Yani yine kralın soyundan insanlar o bölgede yaşamaya devam ediyorlar. Bunun dışında Uganda Müzesi'ne gitmiştim. Orada çekim yapmama izin vermemişlerdi. Aslında veriyorlar ama çok yüklü bir miktar para istiyorlar ve ben o parayı vermek istemedim. Sadece kendim gezdim. Müzenin içerisinde de genel olarak Uganda tarihi, Afrika tarihi, taş devrinden günümüze kadar ulaşan kalıntılar, bulgular bunlar gösteriliyordu. Onun dışında gerçekten Kampala merkezde yapılacak bir şey yoktu. Kampala'da bir Türk restoranı var. İsmi Vitamin Cafe. Oraya gitmiştim. Orası güzeldi. Orayı size tavsiye ediyorum. Eğer yolunuz bir gün Kampala'ya düşerse mutlaka orada bir gidip yemek yiyin. Çünkü bütün yemekler var. Humus'tan Tantuni'ye, Tantuni'den İskender'e bütün Türk yemeklerini bulabileceğiniz bir kafe. Neyse ben oradan çıktıktan sonra kaldığım yere geri dönecektim. O sırada bir parktan geçtim ve parkta çok garip bir şey gördüm. Böyle kanatlı büyük bir kuş. Ya hayatımda gördüğüm en büyük kuştu ve Afrika'da da ilk defa zaten o kuşu gördüm ben. Bu kuşu gördüm ama sonra onda bir tuhaflık sezdim. Kuşun sol kanadı komple kopuktu. Yani yerlere böyle sürünüyordu falan. İnsanlar çok kayıtsızdı. İnsanların arasında uçamıyor, hiçbir şey yapamıyor ve çaresiz bir şekilde orada bekliyordu ve ben de ne yapacağımı bilemedim. Yani onu orada bırakıp gidersem çok fazla aklımda kalırdı. O yüzden ne yapabilirim diye düşündüm. Bunu Instagram'da da paylaştım. Arkadaşlar Kampala'nın şöyle bir parkındayım şu anda ve bir tane kuş gördüm. Bu bildiğimiz vahşi bir kuş. Ne kuş olduğunu bilmiyorum ama kanadı kırılmış, kopmuş yani bir tanesi uçamıyor. Yani şu an ne yapacağım bilmiyorum. Sonra ne yaptım? Bana en yakın olan barınağı aradım ve yardım istedim. Ne yapabilirim bilmiyorum. Burada çok büyük bir kuş var. Kuşun adını dahi bilmiyorum dedim. Sadece kanadı kırılmış ve uçamıyor dedim. Onlar da bana Vahşi Yaşamı Koruma Dernekleriyle iletişime geçmemi söylediler. Ama o gün pazar olduğu için onlar da kapalıydı ve kimseye ulaşamadım. Bir şekilde geri aradım barınağı. Barınaklar işte başka bölgelerdeki hayvan koruma dernekleriyle iletişime falan geçtiler. Ben en sonunda biriyle kontak kurdum ve onları beklemeye koyuldum. 40 dakika geçti. Ne arayan var, ne gelen var, hiçbir şey yok derken baktım kuş yerden kalktı, yürümeye başladı. El mahkum. Ben de kuşu takip edeyim dedim ama çok fazla uzaklaşırsa yapacak bir şey yok. Çünkü benim de artık eve dönmem gerekiyor ve kuşun başında akşama kadar bekleyemem. Bu kuş gitti, birazcık dolandı. Sonra böyle köprü gibi bir yerden geçti. Ben de arkasından geçiyorum. Sonra ileride bir tane adam come here yapmaya başladı, tamam mı? Bize doğru bakarak. Ben de dedim ki bana mı söylüyorsunuz dedim. O da yok dedi, kuşa söylüyorum. Ben de dedim ki nasıl kuşa söylüyorsunuz? O dedi beni dinliyor. Ben 5-6 aydır bu kuşa bakıyorum dedi. Ve kuşun ismi vardı, Kuambe diye sesleniyordu kuşa. Kuşa Kuambe der demez kuş hemen dönüp koşmaya başladı. Yani kuşu öyle güzel eğitmiş ki ismini dahi öğrenmiş kuş. Bu benim çok hoşuma gitmişti ve çok şaşırmıştım. Şimdi olduğum yere girerken bir tane güvenlik vardı. Onunla konuştum. O yüzden yarıda kesmek zorunda kaldım konuşmamı. Şöyle bir yere geldim. Burası Victoria Gölü'nün kenarında çok güzel bir yer. Buradan bir kahve alacağım. Sonra şurada bir yerde oturup konuşmaya devam edeceğim. Aldım kahvemi. Böyle bir yerde oturuyorum. Şuraya bakar mısınız?
Aslında buraya gelmemin sebebi, bu sabah buraya yürüyüşe geldim ve yürüyüşe geldiğimde size bahsettiğim o kuşun aynısından gördüm. Belki yine görürüz diye geldim ama yok, çünkü birazcık rüzgarlı, da baya rüzgarlı. Ve sanırım o kuşlar daha çok çöp yedikleri için, buraya gelen insanların bıraktığı şeyleri yemek için sabahın çok erken saatlerinde geliyorlar. Yani şu an olmamaları normal aslında. Şu anda da saat 10.30 falan, yani çok da geç değil aslında. Evet, şimdi konuşmama devam edebilirim. Birazcık yüksek sesle konuşmaya çalışacağım çünkü rüzgar var. Umarım beni duyuyorsunuzdur ya da bu sefer de çok bağırmamışımdır. Şimdi şöyle, adam bana kuşu 5-6 aydır bu şekilde beslediğini ve eğittiğini söyledi. Ben de hani kusura bakmayın, sizin kuşunuz olduğunu bilmiyordum ama bu kuşun kanadı kırık, o yüzden yardıma ihtiyacı vardır diye düşünüp derneklerle iletişime geçtiğimi söyledim. O da evet ben bakıyorum zaten ama gerçekten birilerinin gelip almasına memnun olurum dedi. Biz bir süre bekledik orada, yine arayan sorun olmadı. Ben tekrardan iletişime geçtim, beni kimse aramadı gibisinden. Ama onlar da bana kuşla ilgilenileceklerini söylediler. Ben de kuşun konumunu not aldım. Zaten konumu çok net ve artık içim rahattı. Yani kuşu bırakıp rahatça gidebilirdim. Çünkü kuşun bir nevi sahibi var. O yüzden aklım kuşta kalmadan oradan ayrılabilirdim. Bu sabahta Uganda Vahşi Hayatı Koruma Merkezi'nin başkanı benimle iletişime geçti. Kuşun tam adresini istedi benden. Ben de ona gönderdim. İlgileneceklerini söylediler. Ve bu merkez kaldığım yere çok yakın bir yerdeymiş. O yüzden biz de sizinle bugün o tarafa doğru gideceğiz. Sadece hayvanları göreceğiz. Aslında bir hayvanat bahçesi gibi bir yer ama tam olarak hayvanat bahçesi gibi de değil. Böyle tehlikede olan ya da yardıma ihtiyacı olan hayvanları alıp onları tedavi edip doğal ortamlarını kurdukları ve baktıkları bir yer aslında. Yani sadece hayvanları sergilemek için alınıp konulan bir yer değil demek istiyorum. Bu merkezin başkanı beni birine yönlendirdi. Ben daha sonra onunla konuşmaya başladım ve bu hafta sonu neler yaptıklarını, hangi hayvanların oraya getirildiğini, ne gibi tedaviler yaptıklarını ve insanlardan ne gibi destekler beklediği hakkında konuşacağız. Benim Afrika'ya gelmemdeki en büyük motivasyon aslında çocuklar ve kadınlara yardımcı olabilmekti. Ama size bahsettiğim kuşla karşılaşınca hayvanların da çocuklar kadar bize ihtiyacı olduğunu bir kez daha anladım. Ben bahsettiğim kuşun görüntülerini Instagram'da paylaştığımda birkaç kişi bana bıraksana, işte sana ne tarzı şeyler söylediler. Ama ben öyle düşünmüyorum. Biz bu kadar hayvanların doğal yaşam alanlarını gasp ettikten sonra, onlarla iç içe yaşamaya başladıktan sonra onlara karşı bir sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki kedi köpek gibi aslında bu marabu kuşları normal bir şekilde sokakta yürüyen, insanlardan korkmayan, insanların da gayet alışık olduğu bir kuş. Ben Türkiye'de kaza geçirmiş bir kedi köpek gördüğümde gülüp geçmiyorum, yani neden marabu kuşuna aynısını yapayım ki? Ve gerçekten insan her yerde insan. Burada da hayvanlar için gönüllü çalışmalar yapan insanlar var. Burada da doğayı seven insanlar var. O yüzden bu olayların gelişmesinden mutluyum aslında. Birazcık size Victoria Gölü'nü göstereyim. İlk videomda Victoria Gölü'nün dünyanın en büyük ikinci gölü olduğunu söylemiştim. Ama aslında dünyanın en büyük ikinci tatlı su gölü arkadaşlar. Bu gölün bazı kıyılarında su aygırları da var. Komodo ejderleri de var. Kocaman bizim boyutumuzda balıklar da var. Bayağı bir canlının yaşam alanı aslında bu göl. Ve bu göle girmek birazcık tehlikeli. Şuradaki salyangozları görüyor musunuz? Rüzgar beni deli etti, deli. Bu salyangozlarda olan bir parazit türü var. Bu parazitin adı Bilharzia ve Bilharzia insan vücuduna çok kolay bir şekilde yerleşebiliyor. Ve ciddi semptomları var. Baş ağrısı, mide bulantısı, yüksek ateş, kaşıntı, yani ne ararsanız var. Her türlü semptomu olan bir hastalık veriyor insana. Ve hemen etki göstermeyebiliyor. Hani girdiniz burada yüzdünüz, bir hafta içinde hiçbir şey olmayabilir. Bu parazit insan vücudunda tam 30 yıl boyunca yaşayabiliyor. Yani 20 yıl sonra da bu semptomları yaşayabilirsiniz. O yüzden Afrika'ya gelirseniz, Doğu Afrika'ya gelirseniz Victoria Gölü'nde yüzmemeye özen gösterin. Burada yüzen insanlar var. Buranın yerli halkı sanırım bir bağışıklık kazanmış ya da çok da aldırış etmiyorlar. Bu gölde yüzen turistler de gördüm. Eczanelerde bulunan Bilharzia tabletleri var. Ama bu hastalığı engelleyen bir şey değil. Bilmiyorum. Belki sadece semptomlarını azaltıyordur. Ben yine de yüzmemeyi tercih ediyorum. Zaten Uganda'da yüzülebilen 2 tane göl var. Oralara gidersem yüzebilirim ama gölde yüzmek benim için çok ilgi çekici bir şey değil, yani yüzmesem de olur. O yüzden güzelliğe bakarak kahve içmeyi daha çok seviyorum. Şimdi Victoria Gölü'nden uzaklaşıyorum.
size bahsettiğim o merkezin olduğu yere gideceğiz. Şuradan çıktım. Burası havalimanı. Şöyle bir yoldayım. Şurada bir çocuk parkı var ama burası her zaman boş. Uganda'nın doğası gerçekten çok güzel. Her yer yemyeşil ve hava çok temiz. Sadece çöp yok. Yani bunu atmak istiyorum mesela. Ama hiçbir yerde çöp bulamadım. Bakın şöyle bir ağaç var. Meyvesi şu şekilde. Kocaman. Ya bir karpuzdan daha büyük bir meyve. Şu yine orta boy. Buna jackfruit diyorlar. Ama yazılışı nasıl hiç bilmiyorum. İnternetten de hiç bakmadım. Bakacağım. Şimdi bakacağım. Hala yürüyorum. Hala hiçbir yerde çöp yok. Bu arada benim kaldığım bölge Entebbe. Kampala'ya nazaran çok huzurlu bir yer. Şu önümde gördüğünüz motor var ya, birazdan ben de ona bineceğim. Ona boda boda diyorlar. Boda bodalar burada en çok kullanılan ulaşım aracı. Trafikte otomobilden çok boda boda görebilirsiniz. Hi. Burası boda boda köşesi. I want to ask you something. I need to throw this. Şuraya atabilirsin diyor. Yok. Çok kısa mesafelerde herkes boda boda kullanıyor burada. Onun dışında büyük, Türkiye'deki dolmuşlara benzer taksi dedikleri bir dolmuş var. Ona biniyorlar. O da daha çok şehirler arası. Yani Entebbe'den Kampala'ya gitmek için mesela o taksiyi kullanıyorsunuz ama Entebbe içerisinde gideceğiniz her noktaya boda bodayla gidebiliyorsunuz. Sadece biraz hızlılar, kask takmıyorlar. Ya da kendileri taksalarda size kask vermiyorlar. Bu şekilde. Ama güzel, sevdim ben bunu. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Şöyle bir girişi var. Şu tarafta ellerinizi yıkıyorsunuz. Hi. Burada balona izin yokmuş çünkü doğaya ve canlılara zararlı olabilirmiş. Buradaki hayvanlar ve kuşlar balonu yiyebilirlermiş. O yüzden balon sokmak yasak diye özellikle belirtmişler. Galiba birçok çocuk gelirken yanında balon getiriyor. Şöyle girdik. Ay çok heyecanlıyım. Şempanzenin iskeletiymiş. Burada da Uganda'da olan kuşları göstermişler. Şu zaten Uganda'nın sembolü olan kuş. Taçlı turnaydı galiba. Uganda'nın sembolü olan kuş. Paralarında ve Uganda bayrağında görebilirsiniz. Bu ne? Timsah derisi. Dokunabiliyor musun buna? Bunu niye böyle koymuşlar? Ben şu aslanı bal mumu falan zannetmiştim ama bunlar gerçek sanırım ya. Of. Şu gözlerini yakından göstermek istiyorum. Biraz şaşır. Bu şempanze derisi. Bakın yüzü buradaymış. Sadece gözlerini kapatmışlar. Ama dişleri falan. Bakın. Neyse buradan çıkalım artık. Evet, burası girişti. Buradan sonra bu şekilde ilerliyoruz. Şöyle bir tabelamız var. Hayvanların yerlerini gösteriyor. Aslan, sırtlan, diğer kediler, sürüngenler evi, gergedan, deve kuşu, zürafa, fil. Burada da eşek. Eşeği çok ayrı bir yere koymuşlar. Bütün hayvanlar bu tarafta, bu tarafta eşek. Eşek işte. Bu şey değil mi? Hep kreatif videolarda görüp de bunu ben de yapmak istiyorum bahçeme, balkonuma deyip de kimsenin yapmadığı şey. Şuraya bir tane kaplanın kafasının figürünü koymuşlar. Umarım o da gerçek değildir. Yok bu gerçek değil. O kadar da değil canım.
Ben her yerde maymunlar için muz ya da hayvanlar için yiyecekler, meyveler satılır zannediyordum ama burada daha çok insanlara yönelik şeyler var. Bakın mesela. Ne alaka yani? Az önce fillerin yanından geçmişim ve ağaçlara bakmaktan filleri görmemişim. Bakın. Şurada bir tane büyük fil var. Antiloplar var. Şurada bir tane zebra var. 2 tane zebra var. Buraya çıkılıyor mu acaba? Burada güvensiz olabilecek tek şey, aha şöyle bir örümcek. Hiçbirinin yüzünü göremedim şimdiye kadar. Hepsi arkasını dönmüş yatıyor. Çıkartabildiği bütün sesleri çıkartıyor. Bu işte Uganda bayrağındaki turna kuşu. Benim bu videoyu izleyen insanlara bir sorum var. Çok klişe ama sevdiğim bir soru. Eğer bir hayvan olsaydınız ne olurdunuz ve neden? Benim galiba en sevdiğim hayvan kuş. Ben bunu anladım net. Çünkü kuşlar daha çok ilgimi çekiyor her zaman. Çok güzel sesleri var. Çok değişik renkleri var. Çok değişik gagaları var. Gözleri çok güzel. Bilmiyorum, galiba evet, kuşçuyum ben. Çift cinsiyetliymiş ama dişi cinsiyeti daha baskınmış. Dişi olmayı tercih ediyormuş. Şaka yapıyorsun. En genci Zakayo 2016 doğumlu burada. 1963'te doğmuş, 2018'de ölmüş. Zakayo'nun mezarı. Keyifçi. Bir böcek hareketler yapıyor. Bakın adam ses çıkartıyor onlar buraya gelsin diye. Bak, bak orada. Diyor ki, ne yapayım? Ne yapayım yani geldiyseniz? Yani buraya girene kadar hepsi çığlık atıyordu. Ben girince bir suskunluk. Bak bak bak. Tipe bak. Hayır. Kameramı çalma. Seni döverim. Popolu, gel buraya. O hala beni izliyor orada. Şempanzeleri bizimle beslemek için 5000 Uganda şirini veriyorsunuz. Bu 25 TL falan ediyor yaklaşık. Ama pazartesiden Cuma'ya kadar böyle hafta sonunda fiyat 50 TL oluyor. 10.000 Uganda şirini. Okay. Okay, Sunny. Her name is Sunny. You can recognize? It's called Sunny. Onapa, come. I... Chaka. Aluma. İsimlerini biliyorlar. Wow. Okay, Sunny. Wow. So it's Kavga. the boss. The boss? This is the boss, Aluma. Aluma. Şeymiş, onların liderleri. Aluma. Al. Wow. You come down. Gel buraya, gel, poz veriyor, gel. Boss küsmüş. Küsmek. Please don't throw the things there. Aha. Aha. Peki. Clever. Clever boy. En genç olanı şuradaki görmüştük ya 2016'da doğan. Onu sormuştum o nerede diye. O da bana başka isimler söyledi. Onlar bebeklermiş ve o yüzden burada duruyorlarmış. Yani burada değiller daha. Bu da senin olsun bakalım. Oo, bu da şişko. Ay bebeği.
Bebeğine bak. Kız. Keşke sana ver. Ay bebeğe bak. Çok tatlısın. Bebeği çok tatlıydı. Ben artık şempanzeleri rahat bırakayım dedim. Şöyle ilerledim. Bu tarafta zürafalar var. Onları da çok merak ediyorum. Ve şu ağacı gördüm. Ve bakın ne kadar kalın gövdesi var. Çok güzel. Aşırı güzel. Kampala derken herkes beni uyarıyordu. Çantanı açık, çantana dikkat et. Şimdi burada da herkes uyarıyor ama bu sefer maymunlar yüzünden. Çünkü her an gelip çantanızın içinden bir şeyler çalıp gidebilirler. Bakın marabular burada. Size anlattım. Kuş. İnsanlardan hiç korkmuyorlar. Zaten insanlarla yaşamaya alışkınlar. Genelde insanların çöplerini ya da hayvan leşlerini yiyorlar. Şu an hiçbirinde görünmüyor ama boyunlarının burasında kırmızı bir keseleri var. Ve o kese zaman zaman şişebiliyor ama tam olarak işlevi bilinmiyor. Birazcık belli oluyor bununki. O bayağı bildiğiniz balon kadar oluyor, şişiyor. Bu kese yüzünden insanlar marabuları çok çirkin bulabiliyorlar. Kenya Ulusal Müzesi'nde bir ornitoloji başkanı bu konuda şey demiş. Marabuların keseleri bize çirkin geliyor olabilir ama bu onlara da çirkin geleceği anlamına gelmiyor. Yani marabular da aslında kendilerine has ve özel tatlı hayvanlar. Şurada bir Nil timsahı var. Cinsiyet yumurtaların sıcaklığına göre belirleniyor. 31 dereceden düşük sıcaklıklardaki yumurtalar dişi, 31 derecenin üstündeki yumurtalardan da erkek Nil timsahları çıkıyormuş. Bu karetta da böyle. Hatta bu tip hayvanların nesillerin tükenmesini engellemek için bazı ülkelerde yumurtladıkları alanlara gidilip yumurtaların yerleri değiştirilebiliyor. Mesela yumurta eğer kum yüzeyine çok yakınsa daha aşağılara çekiliyor ya da aşağıdaysa yukarı çekiliyor. Böyle yumurtanın derecesiyle oynayarak cinsiyet belirlemesi yapabiliyorlar. Kocaman bir yol yapmışlar. Şöyle. Boyları kısa kalacak. Öğrendiğim bir bilgiyi de paylaşmak istiyorum sizinle. Zürafalar gün içinde sadece 5 ile 30 dakika arasında uyuyorlarmış. Ve kalpleri 11 kilo 61 santim uzunluğunda olabiliyormuş. Gerçekten beslemek ve dokunmak yasakmış. Cezası da 300.000 Uganda şiliniymiş. Ben artık şöyle hesaplıyorum. 1000 Uganda şilini 4,84 Türk lirasına denk geliyor. Yani ben yuvarlayarak 5 ile çarpıyorum. Tahmini bir rakam çıkartmaya çalışıyorum. Yani cezası 1500 TL'ymiş. Az önce geçen kamyondan çok korktu, hemen annesine sarıldı, çığlık falan attı. Ve sanırım turumun sonuna geldim. Burası artık çıkış noktası. İlk yardım noktası şurada. Şurada bir çocuklar için havuz var, çocuk parkı var. Hava hala bulutlu. Hafif çiselemeye devam ediyor. 3 saattir buradayım. Henüz yağmur yağmadı. Çıkışta yine aynı bahçeden çıkıyorum. İyice bir inceleyerek geçiyorum bu sefer. Bunlar da pisuar galiba. Pisuarları zebra gibi yapmışlar. Burada çantalar var. Girerken gördüğümüz pantolonlar gibi. Benim günüm bu şekildeydi. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Benden çekmemi istediğiniz ve Uganda hakkında merak ettiğiniz şeyler varsa yorumlarda benimle paylaşabilirsiniz. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.